Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün American Truck Simulator'dayız ve gün geçmiyor ki hemen bir beta güncellemesi daha yayınlanıyor. Abi daha 1.59 yeni geldi. Tam sürüm yeni geldi. Ne yapıyorsunuz ya? 1.60 beta'yı getirdiler abi. Yani bu gelen, şimdi birlikte göz atacağız. Bugün oynanış videosu değil. Neler gelmiş, neler gitmiş, neler var, neler yok, onlara bakacağız. Yani bu gelenleri 1.59'a katabilirdiniz abi. Niye her 2-3 böyle yenilik olduğu zaman, ki çok aşırı büyük bir güncelleme değil bu. Yani 3-4 tane yenilik var. Bunları niye 1.59'a eklemediniz? Niye 1.60 beta yaptınız? Niye 1.60'a bunları eklediniz? İnşallah tam sürüme kadar betadan sonra daha böyle hani bir şeyler daha eklerler de bir işe yarar. Gerçekten çok komik ya. Ya olan bize oluyor. Olan modçulara oluyor. Abi daha yeni modları güncelliyoruz. Atıyorum Pro Mods'u bir gün boyunca insanlar uğraşıyor tek tek indirmekle vesaireyle. Şu an ATS'ye geldi ama ETS'ye de gelecek. Çünkü ETS için de duyurusunu yaptılar. Bakın ETS için de 30 Mayıs'ta duyurusunu yaptılar. 28 Mayıs'ta yaptılar. 27 Mayıs'ta yaptılar. Yani gelecek. ETS'ye de gelecek bu. Belki birkaç güne gelir. Belki bu videomuzla birlikte gelmiş olur. Ben de bilmiyorum. Gerçi bakayım. Belki de gelmiştir diyeceğim ama burada herhangi bir şey yok. Geldi diye bir şey belirtmiyorlar. Yok. ATS burada direkt geldi yazıyor yani. Bugün diye. Ayın ikisi. İkisinde geldi. Bak şimdi. ETS mesela, bak 23 Mayıs'ta bile 1.60'ın duyurusunu yapmışlar abi. Daha 1.59 yeni gelmişti. Vallahi çok ilginç ya. Bakayım. 1.59 tam sürüm. Bak 5 Mayıs. Daha bir ay olmamış. Bir ay olmamış abi. Bir ay olmadan adamlar yeni bir güncelleme, yeni bir versiyon güncellemesi getirdiler ya. Vallahi şaka gibi. Neyse. Şimdi neler gelmiş? Hemen bir göz atalım birlikte. 1.60 1.60 güncellemesi açık beta. Oyun radyosu gelmiş. Şimdi oyunda zaten bir radyo sistemi vardı ama şöyle kendiniz ekliyordunuz radyoyu. Belgelerde şuraya gelirim. R tuşuna bastığımız zaman radyo yayını bölümüne, buraya kendiniz radyo istasyonlarının internette şeyleri var. Şöyle RTF dosyaları var. Radyo dosyaları var. Onları attığınız zaman burada gerçek radyoları dinleyebiliyordunuz. Türk radyoları, dünyaca yani dünya radyoları vesaire, bunları falan ekleyebiliyordunuz ve oyundayken gerçek zamanlı, gerçekte o radyoda ne çalıyorsa siz de oyun içerisinde bunları kontrol edebiliyordunuz, dinleyebiliyordunuz. Müzik çalar. Belgelerdeki ETS'de ATS klasörünüzün müzik bölümüne istediğiniz müziği MP3 halinde atıyordunuz. Onları da oyun içerisinde dinleyebiliyordunuz. Şimdi ekstradan Game Radyo getirmişler. Oyunun radyo istasyonları. 5 adet radyo istasyonu gelmiş. Bakın mesela. Bu şekilde. EDM, rock, country, pop, lo-fi. Bunlar da gerçek zamanlı bu arada. 5 tane radyo getirmişler. Oyuna özel radyolar bunlar. Bunları eklemişler. Önemli mi? Önemli değil. Yani Türkiye'de bunları kolay kolay kimsenin dinleyeceğini ben zannetmiyorum. Yani dinleyecek adam zaten Türkiye radyolarından istediklerini buraya atar. Ya da müzik çaları buraya atar. Ki artık bunlara bile gerek yok. Önceden hani Spotify'mış, YouTube müzikmiş ve vesairemiş, bu tarz şeyler yokken kullanılıyordu ama müzik çalar ya da radyo. Artık Spotify var. Bilgisayarınızı açtığınız zaman telefonunuzdan da kontrol edebiliyorsunuz. Yani telefonunuzu aracın içerisindeki teyp gibi kullanıp bilgisayarda çalan müziği değiştirebiliyorsunuz zaten. Yani anlık şeyleri yapabiliyorsunuz. Artık bunlar bile kullanılmazken oyuna bir radyo sistemi, 5 tane oyunun kendi radyo sistemini getirmek, bilmem, bana saçma geliyor açıkçası. Getirmişler. Bir yenilik olmuş yani. 1.60 güncellemesiyle birlikte her sürüş deneyimini daha sürükleyici ve gerçekçi hale getirmek için tasarlanmış yepyeni bir oyun içi radyo sistemi olan Game Radyo'yu sunuyoruz. Sadece müzik çalmak yerine Game Radyo size kendine özgü sesleri, kimlikleri ve ruh halleriyle 5 farklı istasyon sunuyor.
Her biri yolculuğunuzun atmosferini farklı bir şekilde şekillendirmek için tasarlandı. Belki beğenenler olur, bir şey diyemem ama ben açıp da buradan bir radyo dinlemem mesela. Ama belki beğenenler olacaktır, bir şey diyemem yani. Zevkler, renkler tartışılmaz. Oyun piyasaya sürüldüğünde oyuncular gitar ağırlıklı rock ve Amerikan kökenli müzikten elektronik pop ve lo-fi'ye kadar uzanan Last.fm, Escape, Pump It, Pop Gear ve Radio radyolarını dinleyebilirler. Her istasyon uzun yolculuklar boyunca keyifle dinlenebilecek şekilde özenle seçilmiş parçalar sunuyor. Escape ayrıca içerik oluşturucuların telif hakkı ihlallerinden kaçınılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, piyasaya sürüldüğünde yayın akışına uygun tek istasyondur. Yani şu Escape, Lo-Fi, atıyorum yayın yapıyorsunuz, YouTube'a video çekiyorsunuz. Bunlar telifsiz müzik olacakmış ama ben yine de güvenip bunu kullanamam mesela videolarımda. Çünkü daha önceden böyle telifsiz diye kullandığım müziklerden birisine adamlar pat diye telif getirmişler mesela. Videoya uyarı geldi. Telifle alakalı yani. O yüzden güvenip de kullanmam ben mesela. Canlı yayınlarda kullanılabilir. O da tercih meselesi. Oyun radyosu sürüş sırasında istasyonların sanatçıların adlarını gösteren yeni bir oyun içi widget. Evet, widgetlarda da bir yenilik var, güncelleme var. Onları da göstereceğim. Bu radyonun görselini, çalan müziğin ismi vesaire bunu widgetların olduğu bir bölüme de eklemişler ekstra olarak. F6 menüsü aracılığıyla widget davranışını özelleştirebilirler. Bu güncelleme ayrıca mevcut radyo ve müzik çalar sistemlerine bir dizi iyileştirme getiriyor. Vesaire vesaire. Şimdi geliştirilmiş malzeme kalitesi özellikle 1.60'da buna çok dikkat çekmişler. Ama ATS sadece 2 araç için getirmişler bunu. Geliştirilmiş malzeme sistemi seçili kamyonların iç mekanların aydınlatma ve görsel kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor. Ana odak noktası iç mekan malzemelerinin ışığa verdiği tepkiyi artırmak olup bu da daha okunaklı, detaylı ve görsel olarak daha hoş bir kabin ortamı sağlayacaktır. Mac ve Western Star X49 muydu neydi? Sadece bu iki araca getirmişler ama daha sonra güncellemelerle diğer araçlara da bu şekilde yenilikleri yapacaklarmış bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Biraz daha keskinleştirilmiş sanırım. Görseller, nesneler, materyaller diyelim. Biraz daha keskin hale gelmiş. O yüzden daha net gözüküyor. Project Road Trip'in geliştirilmesi sırasında çok çeşitli görsel ve teknik iyileştirmeler uyguladık. En önemli değişikliklerden biri araç iç mekanlarda kullanılan malzemelerin yeniden tasarlanmasıydı. Sonuç olarak deri, kumaş, plastik ve metal gibi malzemeler arasında farklar düşük ışık koşullarında bile çok daha belirgin hale geldi. Öncelikle siz şu kabin içi karanlık olayını bir çözün de ondan sonra abi şunu belirgin hale getirin. Yani herhangi bir grafik modu, işte biz Snowy Moon mesela kullanıyoruz. Herhangi bir eklenti bir şey kullanmadan araçların içerisi inanılmaz karanlık. Önce siz bir şunu çözün de ondan sonra yani bunları da hani getirin. Karanlıkken zaten bir şey gözükmüyor ki abi aracın içerisinde. Yeni çözüm dinamik küp haritalarının birden fazla varyantını kullanarak tüm malzemelerin çevrelerini daha doğal bir şekilde yansıtmasını ve ortam ışığını daha gerçekçi bir şekilde tepki vermesini sağlıyor. Tüm sistem her iki oyundaki kamyonların iç mekanları göz önünde bulundurularak baştan tasarlandı. Bu nedenle temel oyunlar ve mevcut filoları da bu iyileştirmelerden kademeli olarak faydalanacak. Yani her araca aynı anda gelmiyor. Şimdilik ATS'de geliştirilmiş malzeme sisteminden faydalanacak ilk kamyonlar Mac Anthem ve Western Star 49X olacak. Yani bu güncellemede 1.60 beta güncellemesiyle sadece iki kamyona bunu yapmışlar. Hatta şöyle yapalım. Oyuna gelelim. Şu an bizde yeni gelen Volvo seçili ama çekici galerileri diyelim. Mesela Mac galeriye gidelim. Çevrim içi satın al diyelim abi. Şimdi şuradan Mac Anthem'e gelelim mesela şuna. Özelleştir diyelim. Hemen şöyle kabin içine geçelim. Kabin içindeki detaylar görsellerde de gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Daha canlı, daha keskin. Hani şu deri detayları daha
hani böyle gerçekçi gözüküyor. Evet. Ama dediğim gibi şu an burada böyle gözükse de o oyuna girdiğiniz zaman oynanış esnasında söylediğim gibi herhangi bir sınav mod, işte filtre programı, ne bileyim grafik modu vesaire kullanmadığınız zaman aşırı karanlık oluyor oyun içi. Zaten böyle gözükmüyor hiçbir zaman. Yani araç satın alırken böyle her ne kadar gözükse bile her şey net bir şekilde oynanışta maalesef bu iş böyle olmuyor. Olmuyor yani. Şimdi hemen gelelim tekrar. Hafif ayarlamalar. Genel aydınlatmada özellikle pozlama ve kontrast dengelemesine odaklanarak küçük ayarlamalar yaptık. Ayrıca kötü hava koşulları için ince görsel iyileştirmeler de gerçekleştirdik. Çalışmanın temel amacı daha tutarlı ve rafine bir görünüm elde etmek için genel görselleri yumuşatmak ve cilalamaktı. Şimdi aslında biz bunu zaten grafik modlarıyla yapıyorduk. Hani Snowmoon bunu gerçekten sağlıyordu ama ekstradan o olmasa bile normal mevcut kullanılan grafik modlarıyla da bu sağlanabiliyordu. Bu oyunun önceki görseli aynı yerde çekilmiş, aynı araç, aynı görsel. Bu da yenilenmiş hali. Biz bunu zaten grafik moduyla sağlıyorduk. Bunu grafik modsuz hale getirmişler biraz daha. Demek ki biz grafik moduyla bundan çok daha iyisini yakalayacağız bundan sonra anlamına geliyor. Bak şu an bildiğiniz grafik modu aktif, grafik modu pasif. Bizim kafamızdaki mantık bu. Pasif, aktif mod. Olay bu. Bu şekilde yapılmış. Yağışlı havayı bakayım. Kötü hava için ince görsel iyileştirmeler de gerçekleştirdik demiş ama onun bir görselini sunmamış bize. Çok da sorun değil zaten biz açsak da şimdi onu yapsak dediğim gibi sınavımın olduğu için bize zaten bambaşka bir görsel sağlıyor bize. Oyuncular şirketi boya işleri gelmiş. ATS topluluğu için bir tutku projesi olarak bir yıldan fazla süren geliştirme sürecinin ardından oyuncular artık sürücü profili oluştururken seçilebilen şirket kimliklerinden ilham alan yepyeni bir şirket temalı boya koleksiyonuyla kamyonlarını ve trailerlerini özelleştirebiliyorlar. Bu tasarımlar filonuza daha tutarlı ve profesyonel bir görsel stil kazandırırken ATS dünyasına da doğal bir şekilde uyum sağlıyor. Yani Dorse'deki kaplamanın birebir aynısını araca da uygulayabiliyorsunuz. Bunu oyuna getirmişler. Bakın şuradaki görsellerle. Şu fotoğrafları geçme olayı yapmamışlar ya. Yapsalar aslında arka arkaya gelen fotoğraflar geçse şöyle yön tuşlarıyla ya da şurada bir ok olsa iyi olacak. Ama maalesef olmuyor. Olmuyor. Şu mesela. Şu. Sonra bu. Bu. Ben sanırım bunu yaptım. Dur bakayım. Aynen. Benim yaptığım bu şu anda. Şöyle sıfır kamerasına da geçeyim hatta. Şöyle. Aynen ben bunu yaptım. Geliştirme sürecindeki en büyük odak noktalardan biri her boya tasarımının uygulandığı trailer tipine bağlı olarak benzersiz görünmesini sağlamaktı. Tüm trailer modellerinde tek bir tasarım kullanmak yerine ekiplerimiz her şirketin boya şemasını farklı trailer tiplerinin şekil ve detaylarına uyacak şekilde dikkatlice uyarladı. Yani sadece bu dorseye değil mesela tüm dorselerde kullanabileceksiniz. Tüm araçlarda kullanabileceksiniz gibi. İşte tankerlerle yük taşıyor. İster tankerlerle yük işte derken yük taşıyor olun, ister damperli kamyonla malzeme taşıyor olun, ister geleneksel bir kapalı kasa trailer çekiyor olun. Aynen bahsettiğim gibi hepsiyle yapılabilecek. İş detayları widget'ı eklenmiş. Bunu F1 menüsünden mi? Nereden? Bir yerden görebiliyordunuz sadece. Bunun widget'ı eklenmiş. Artık kısa yol olarak bunu da kullanabiliyor olacağız. Onu da şöyle yapalım. Şu anda bizde herhangi bir şey yük olmadığı için bunu gösteremiyorum ama önceden F1 menüsünde abi açsana F1 menüsünü. Neyse F1 menüsünü açamadım niyeyse. F6'dan yeni seçenekler eklendi. Şöyle gördüğünüz gibi audio player, şurada gördüğünüz gibi çalan radyonun işte eklediğiniz müziğin vesaire burada ismini görüyor olacaksınız artık.
Yük detayları, iş detayları, bunların hepsini görüyor olacaksınız. Bak, pamuk tohumu 21 ton mesela. Bunu gösteriyor şu anda. Gerçi bizim işimiz var mıymış ya? İşimiz yoktu bizim ya. Bu dorse boş olması lazım. Pamuk tohumu 21 ton diyor. Allah'ım, ne alaka? Dur bakayım. Benim bir işimin olmaması lazım ya. Yok, işim yok. En sonki taşıdığım işi gösteriyor da olabilir diyecektim. Şu an gitti. Ha bak, şimdi geldi. Örneğini mi gösteriyor yoksa en son taşıdığım şeyi mi gösteriyor? Bunlardan birisini gösteriyor sanırım bu. Mesafeyi gösteriyor. Kalan saati gösteriyor falan filan. Evet. Mesajları burada görebiliyorsunuz. Hemen şöyle tekrardan bir gelelim güncelleme notlarına. Evet, bakın burada görebilirsiniz zaten görselleri. Az önce benim gösterdiğim gibi. Burada detayları eklemişler. Harita açıkken üst tarafa taşınıyor falan gibi. Ek- Eklendikten sonra widget seçenekleri menüsünden F6 iş detayları widget etkinleştirebileceksiniz. Widget kargo türü ve ağırlığı, teslimat yeri, iş geliri renkli olarak vurgulanmıştır diyor. Ve işi tamamlamak için kalan süre dahil olmak üzere önemli tüm bilgilerini gösterecek. Böylece oyuncular oyunu duraklatmaya gerek kalmadan bu bilgilere anında erişebilecekler. Genişletilmiş dinlenme mekaniği. Heh, bak, bu oyuna gelen, yani bu güncellemede gelen en güzel şeylerden birisi olmuş. Oyuna çünkü bir gerçekçilik katmış artık. Ha, biz dinlenmeyi kapatıyoruz genelde ama hani böyle gerçekçi sürüş yapanlar, ne bileyim, sıfır profil açıp sıfırdan başlangıç yapanlar, hani gerçekten kariyer yapanlar bu oyunda bunu kullanabilirler. Daha gerçekçilik sunacak bu oyunda. Hatta oyunun, şunu da göstereyim. Bunu kullanmak istiyorsanız en başta göstereyim. Sistem, seçenekler, oynanış bölümüne geliyorsunuz. Bakın, daha şu anda şey olduğu için, beta'da olduğu için Türkçe olarak eklenmemiş. Rest State Simulation, bunu tıklayacaksınız. Ve şu ikinciyi tıklayacaksınız. Yorgunluk simülasyonu ve gerçekçi e, dinlenme simülasyonu, zorunlu dinlenme simülasyonunu da aktif hale getireceksiniz. Bu ikisini işaretlemeniz gerekiyor yani. Bu yeni özellik oyunculara önceden belirlenmiş bir dinlenme süresiyle sınırlı kalmak yerine ne kadar uyumak istediklerini ve tam olarak ne zaman uyanmak istediklerini seçme olanağı sağlayarak dinlenme süreleri üzerinde daha fazla kontrol imkanı veriyor. Yani taco sisteminin aslında bir nevi oyun içerisinde dijitalleşmiş hali gibi diyebiliriz yani. Bundan sonra hani park yerine geldin, park ettin. İşte dinlenme modunda enter'a bastığın zaman seni 8 saat uyutup geçirmiyor. Sen ne kadar istersen o kadar uyuyabileceksin. Sizler de görün. Ah, oli. Sizler de görün. Bu değişikliğin yanı sıra yorgunluk sistemi artık iki ayrı değere ayrılacak: dinlenme durumu ve zorunlu mola. Yani dinlenme durumu zaten vardı. Bir de zorunlu mola gelmiş oyuna. Her biri kullanıcı arayüzünde kendi simgesiyle temsil edilecek. Yatak simgesiyle sembolize edilen dinlenme durumu artık zamanla iyileşmek yerine kademeli olarak azalacaktır. Uzun süreli araç kullanımı dinlenme durumunu sürekli olarak azaltırken dinlenme daha hızlı bir oranda geri kazandırılacaktır. Dediğim gibi bunları, şu ikisini aktif etmeniz gerekiyor. Dinlenme bölümüne girdiğiniz zaman da burada bakın, 10 saat mi uyuyacaksınız, 8 saat mi uyuyacaksınız, 4 saat mi uyuyacaksınız, bunu gösteriyor. Burada da bakın, zorunlu uyuma, yani zorunlu dinlenme vesaire. Taşıdığınız yükün kaç saat denk geldiğini, kaç saat sonra, hani kaç saat içerisinde teslimat edeceğini vesaire, bunları gösteren süreler. 14 saat boyunca sürüş yapabileceksin mesela. Hemen geçelim şuraya. Zorunlu mola sistemi kalan mola saatini gösteren P simgesiyle. Bakın, az önce zaten karşımıza çıktı oyunda. Şu an göstermedi de. Az önce sıfır kamerasına ilk geçtiğimde yukarıda görmüşsünüzdür. P işareti çıkmıştı. Uyukluyorsunuz dedi. Aktif etmiştim. Bakın, sağ tarafta widget bölümünde de P0DK yazıyor bakın. Görüyorsunuz değil mi? Navigasyonun üst tarafında.
Yani benim zorunlu mola ihtiyacımın olduğunu söylüyor şu anda. P simgesiyle birlikte daha sıkı bir şekilde işleyecektir. Amerikan Truck Simülatör'de sürücüler zorunlu mola vermeden önce 14 saate kadar yolda kalabilirler ve ardından 10 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekir. Bu özellik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın deyip SCS Software'in bloguna gidebiliyorsunuz. Değişiklik gününde hemen şöyle bir başlıklar altına da bakacak olursak neler geldi, neler yapıldı. Araçlar için oyuncular şirketi boya işleri. Yani araç ve dorse boyalarının artık birlikte çalışması. Yani nasıl söyleyelim? Uyumlu olması diyelim yani. Görsel olarak geliştirilmiş malzeme sistemi. Şimdilik AT'de sadece 2 araca yapılmış. Hafif ayarlamalar dediği grafik modu varmış gibi biraz daha keskinleştirmişler. Renklerle oynamışlar. Ses bölümünde oyun radyosu. Bence olsa da olur, olmasa da olur. Belki sevenler olur, bir şey diyemem. Kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi, iş detayları widget'ı ve genişletilmiş dinlenme mekaniği oyuna eklenmiş oldu. Dediğim gibi burada en önemli şey, en güzel şey bence genişletilmiş dinlenme mekaniği olmuş. Yani şunların çok da bir önemi bence yok. Hani şu şey, geliştirilmiş malzeme sistemi, hafif ayarlamalar, grafik düzenlemeleri falan bunlar güzel bir şey ama bunlar ara güncellemelerle zaten yapılabilecek şeylerken atıyorum 1.59 1.0 ise şu ikisini yapıp 1.59 1.1 1.2 gibi bir şey verebilirlerdi. Genişletilmiş dinlenme mekaniğini de aynı şekilde ara güncelleme gibi verebilirlerdi ya da bunu direkt 1.59'un içerisine de ekleyebilirlerdi. Geriye kalan şeylerin hiçbir önemi, amacı yok. Çünkü oyunda yapılması gereken hava durum işte karlı havaymış bilmem neymiş bunların falan yapılması gerekiyor. İlkbahar, sonbahar mevsimlerin gelmesi gerekiyor abi oyuna. Yani dünyanın en büyük yani daha şeyi yok yani bu oyunun bir üstü yok. Yapılmadı. Hiçbir firma yapmadı. O yüzden bu adamlar tek tabanca ilerliyorlar. Yapsalar belki biraz daha işler değişecek ama yok ya yapılmadığı için herhangi bir firma tarafından yapılsa da olmuyor. Olmuyor abi. Olmuyor yani. Gerçekten olmuyor. Yapamıyorlar. Çok güzel böyle görsellerle bir reklamını yapıyorlar. Onu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar işte ne bileyim elle yük bağlıyorsun. Onu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun. Bir çıkartıyorlar. Alakası yok abi videoyla. Tanıttıkları videoyla, görsellerle çıkarttıkları oyunun gerçekten hiçbir alakası olmuyor. O yüzden bu adamlar her zaman top 10. Her zaman top 10 abi. Birinci sırada. Tık 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 tık. Hep birinci sırada adamlar. O yüzden çok yavaş gidiyorlar. Yavaş ilerliyorlar. İkinci sıraya düşmüyorlar çünkü hiçbir zaman. Yani mevsimlerin gelmesi gerekiyor. Oyunun yapay zeka trafiğinin kesinlikle sıfırdan değişmesi gerekiyor. Oyunun altyapısı artık çok eski böyle güncellemelerle hani yürütmeye çalışıyorlar ama bir oyun motoru değiştirseler mükemmel olur. Çok büyük bir yenilik olur. Ha oyun ne olur? Atıyorum 100 FPS alıyorsanız bu 60'lara 50'lere düşecektir oyun motoru değiştiği zaman. Çoğu kişi bu konuda çok şikayetçi olacaktır. Ona göre belki bir düzenleme yapabilirler öyle bir durumda. Ama kesinlikle oyun motorunun komple değişmesi lazım. Ha komple değişmesi demek neredeyse sıfırdan bir oyun yapıyormuş gibi bir şey olur. Ama adamlar da kalkıp da biz ETS 3 diye bir oyun yapmayacağız dediler. ETS 2 güncellenerek, yenilenerek devam edecek dediler. Madem yapmayacaksanız o zaman sıfırdan bir oyun yaparmış gibi de bir oyun motorunu değiştirip bence oyunu şöyle bir güncellemeniz gerekiyor. 100 FPS alıyorsanız 50 FPS alın. Yapacak bir şey yok ama oyunun görselleri mesela niye The Bus gibi olmasın? The Bus'ın yağmurlu havası gibi niye olmasın? Mesela değil mi? Fermas'ın, The Bus'ın ya da başka o tarz altyapı kullanan oyunların. Niye olmasın yani? Neyse. Her güncelleme, her beta güncellemede böyle isyanlardayız ama yapacak bir şey yok. Yıllardır isyan ediyoruz. Oyuncuları, kullanıcıları takmıyor adamlar. Yoruldunuz bir park alanı bulup dinlenmeniz gerekiyor. Hah bak o işaret yine çıktı. P. Zorunlu park. Zorunlu dinlenme. Şimdi zaten bir benzin istasyonu servis bölümündeyiz. Sanırım şurası park alanı. Sıfır kamerasıyla bir taşıyalım bakalım. Burada bir zorunlu parkın o menüsünü açalım. Enter. Aa ne oldu? Enter çıkmış lan. Dur şöyle hemen klavyeyle. Ne oldu? Çıkmadı. Böyle bir ileri geri yapalım.
Tamam, motoru durdur. Enter'a bas. Evet, bakın o menü çıktı. Yani dediğim gibi şu an dorsamizde herhangi bir iş olmadığı için iş teslimatının saatini göstermiyor bize. Ama bakın buradan ABD tuşları ya da şuradan şöyle basarak kaç saat uyumamız gerektiği kendimiz ayarlayabiliyoruz artık. 24 saate kadar uyuyabiliyoruz. Ama bakın şurada rest state bölümü. Full dinlenme 10 saat ve üzeri oluyor. 9 saate düştüğümüz zaman hemen bak. Bak 10 saat uyursak 14 saat sürüş yapabilirsin diyor. Ama 9 saat uyursak olmuyor. Bak buradaki şey de düşüyor. Bu da tamamlanmamış oluyor zaten. Yani 14 saat ben sürüş yapmışım gibi gösteriyor şu anda. Ve tekrardan bir 14 saat sürüş yapabilmek için benim 10 saat minimum uyumam gerekiyor. Ha fazlasını uyursak da sıkıntı yok. Yine 14 saat sürüş veriyor ama minimum 10 saat zorunlu uyuma veriyor bana. Buna da böyle bir sistem getirmişler. Mesela confirm diyelim. ...10 saat uyuduk. Geldik abi. Bu kadar. Evet arkadaşlar 1.60 beta güncellemesi de bu şekilde. Hemen şöyle bir tekrar gelelim. Ekstra bir şey yok. Beta'ya nasıl geçiyoruz? Her güncellemede gösteriyorum ama tekrardan göstereyim. Beta'ya nasıl geçiyoruz? Kütüphanenizde oyuna bu ETS 2 olur, ATS olur fark etmez. Sağ klik, özellikler, oyun sürümleri ve betalar seçeneği var bakın burada. Buna basıyorsunuz. Oyunun son sürüm olmasını istiyorsanız hani multiplayer hani Trackers MP'de falan oynamak istiyorsanız en üsttekini seçmeniz gerekiyor. Ama şu an mesela 1.60 beta geldi ATS'ye. ETS'ye daha gelmedi. ATS'ye 1.60 beta geldi. Beta'da oynamak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Otomatik olarak download'ı başlatıyor. Sonradan tekrardan 1.59'a dönmek isterseniz yine varsayılan genel sürüm dediğiniz zaman oyunun şu an en sonki tam sürümü neyse ona geçiyor oyun. Bilginiz olsun. Evet 1.60 beta hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.